daha kapak fotoğrafını görür görmez başarılı olamayacak bir arena güncellemesinden daha fazlası olamayacağını anladım. Nasıl bir hikaye yedireceklerini merak ediyordum gerçi. Çünkü oyunun sonunda Veledor'u terk eden ana karakterimizi nasıl tekrar getireceklerdi? Ya da daha güzel yeni bir haritayla mı karşılaşacaktık? İkinci seçenek tabii ki çok daha ilginç olacaktı ama yapım ekibi C şıkkını seçti. Oyun ortasına yerleştirdiler. Bu durumda hikayeyi gerçekten iyi yapmaları gerekiyorlardı ki Aiden bütün işini gücünü bırakıp Mia'yı boş verip arena turnuvasına katılsın. Becerebildiler mi? Hayır, beceremediler. Yarım yamalak saçma sapan bir hikaye yazarak karakterlere bağlanmamızı ve aptal görevlerde kasılarak oyunda daha fazla zaman geçirmemizi hedeflemişler. Aslında eklenti paketinin hikayesi ilginç başlıyor. Telsizden bir yabancı bize ulaşarak turnuvanın Veledor için büyük bir tehditin üstünü örtmek üzerine kurulu olduğunu söylüyor. Biz de merak edip olayı araştırmaya başlıyoruz. Bu başlangıç hala Aiden'ın motivasyonuna ters çünkü biz Mia'yı arıyoruz ve başka bir şey umrumuzda değil. Hikayede istediklerimize ulaşmak için insanların bizden yapmamızı istediklerini yapan birisiyiz. Yan görevleri yapıyor oluşumuz, insanlara yardımcı oluşumuz Aiden'ı bu motivasyonundan daha uzak birisi yapmıyor. Veledor'u arada bir umrumuzda bir gibi göstermelerine rağmen ana hikaye her zaman motivasyonumuzu bize netleştirerek kendisiyle ters düşüyordu. Neyse hadi Veledor çok umrumuzda değil. Seçmelere gidiyoruz. Daha ilk görevden elimizde ne silah varsa alıyorlar. Ah böyle bir tembelce tasarım oyununa başvurmuşlar diyerek moral bozukluğuna girişiyoruz. Chiro ile bir de babasıyla tanışıyoruz. Seçmelere kadar da çok mühim karakterler değiller. Seçmeler de oynanış açısından fena değillerdi. Ancak seçimler bittikten sonra Carnage Hall haritasına giriş yapıyorum ve yabancı bize ulaşıp bir şeyler geveleyip eklenti paketinin sonuna kadar bize ulaşmıyor. Lan unuttunuz mu, biyolojik silah vardı, hani öyle bir olay vardı lan. Oğlum işlesenize konuyu. Oradan oraya silahlarımızın alındığı sıkıcı arana görevlerine, arada eğlenceli olabilen hikaye görevlerine koşturuyoruz. Bu esnada oyunda bizi berbat hikaye anlatımıyla Chiro ile babasına bağlamaya çalışıyor. Yav siz kimsiniz amına koyayım, bana ne sizin derdinizden? Kemik suratlı lavukla ilk kapışmamızda da zombilerin herife saldırmadığını görüyoruz. Sunucu karı da dövüşü durdurmasaydı hikaye bitmeden öldürüyordum o lavuğu. Dövüşü durdurunca zaten bilendim de karıya. Karı senin yanına çağırıp zombiler saldırmıyor, nasıl bir öğren bakayım diyor. Öğreniyoruz. Kamuflaj iksiri gibi bir şey yapıyormuş lavuk. Bunun için iksire mi gerek var? Olay hem sürpriz değil hem de çok ucuz. Hani ilk oyunda zombi cesetlerini yüzümüze gözümüze sürüp kamufle olabiliyorken böylesine gizlilik isteyen oyunda yapamıyor olmak, 15 senede kimsenin bunu denememiş olması aklımı almıyor. Oğlum aptal mısınız? Hikayede ilerleyince Ciro bana mızrak saplamaya çalışınca mızrağı salağa sokuyorum. Kemik suratın da son görevde kardeşi olduğunu öğreniyorsun. Ne büyük sürpriz amına koyayım. Oğlum siz lütfen hikaye yazmayın. Oyunun oynanması manyak eğlenceliyken hikayenin bu kadar kötü olması çok üzücü. Kemik suratı yatırınca bekliyorum biyolojik silah konusuna geçelim. Sunucu karının imparatorluğunu başına yakalım diye bu kemik surat sunucuya palasını fırlatıyor ve hikaye bitiyor. Şaka mı lan bu? Niye oynadım ben şimdi bu eklenti paketini o zaman? Küçücük haritaya da birazcık yan görev serpiştirmişler. Çok zevkli değillerdi. Hatta 3D Tango mücadelesi kabus modunda öyle bir saçmalığa dönüşüyor ki seni sarhoş edip eline masa ayağı verip 3 kişiyi süre sınırında dövmeni istiyorlar. Onlar da vurdu mu oturtturan silahlar var. Sana dokunmasalar bile ne yaparsan yap süreyi yetiremiyorsun. Ben de dövüşe girmeden önce yere mayın döşedim. Mücadelenin altın madalyamı alıp uzadım. Biliyorsun ki artık her oyuna roguelike bir mod eklemeden duramıyorlar. Buna da eklemişler. Çok sıkıcı diye. Yani loot kovalıyorsun ama iyi oynadığın sürece ihtiyacın olmuyor. İyi oynasan bile aynı şeyleri yapıp çeşitsiz oluşundan dolayı sıkılıyorsun. Çeşitliliği her kata verilen rastgele efektlerle sağlamaya çalışınca da, yani roguelike bu değil zaten. Baş düşman da sarımı da rezalet, hasar süngeri, iyi saldırıları olmayan bir baş düşman ve tonla zombi ile ecelin aynı anda her taraftan böyle geldiği rastgele tembel bir tasarımdan ibaret. Yani bok. Bu bokun adı da kule tırmanışı. Biraz da oyunu ilk çıkışından beri oynamadığım sürece gelen güncellemelerden konuşayım. Ya oyunu zaten oynayış açısından muazzamdı. Hani düşmanları kesmek, yaratıcı şekillerde dövüşmek, özellikle müthiş parkur mekanikleri ve özenle tasarlanmış açık dünyası her bastığın tuşun dopamin vermesiyle sonuçlanıyor. Aklıma gelen bazı güzellikler kabus modunun sonunda getirilmiş olması, geceleri daha karanlık yapabildiğiniz bir rec modu ki gerçekten karanlık oluyor ve burnumun dibini göremeden oynamak aşırı eğlenceliydi. Tonla yeni yan görev ve etkinlik eklenmiş. Bunların çoğu amele işi, kasılma gerektiren işler, bazıları da çok ilginç görev zincirleri sunabiliyor. Mesela ilk çıktığı zaman easter egg olan Fatih ve Tolga'yı oyuna getirerek çok ilginç bir görev zinciri kurmuşlar. Başarılıydı da ta ki oyunun sonunda baş düşman dövüşüne gelene kadar yine tembel, yine ok bir işti gerçekten yani. Oğlum bak, hikaye yazamıyorsunuz, baş düşman tasarlayamıyorsunuz. O zaman yapmayın.
olmayabilir. Böyle parkurla tepe noktası verin bize yani. Son olarak da oyunu gömmem gereken 3 önemli konu var. Birisi en başından beri olan bir sorunken bir diğeri güncellemeyle gelmiş olan saçmalık. Biz Veledor'a gitmeden önce şehri bok götürüyor. Yerleşkeler çok az. Su kulesini ele geçirmemişler. Yel değirmeni aktif değil. Halk kendi işini göremiyor. Biz biri geliyoruz, bütün yel değirmenleri aktif. Halkın işine yarayacak her işe koşturuyoruz. Bunu neden sadece biz yapabiliyoruz? Anlıyorum bak, gece koşucuları bitti. İyi tamam da hala eli kolu tutan bir sürü insan var. Aralarında da Veledor'u önemseyen insanlar da var. Bunların eli neden armut topluyor? Bir işin ucundan tutsalar yani bak, bütün işi biz yapıyoruz. Halk da sonra gelip buraya konmasını biliyor. 15 sene geçmiş, şehrin süper bir hale gelmesi gerekiyordu. Normal halkın bile savaş eğitimi vermesi gereken bir kıyametten bahsediyoruz. Ama salak afetzedeleri salak etkinlikler yaparken görüyoruz. Yapımcılar oyunu pazarlarken ve oyunun bitmiş halinde de hikayede ateşli silahların ve mühimmatın tükenmiş olduğunu altını çizerek anlatıyordu. Sonra bütün bu sözlerden dönerek oyuna ateşli silahları ekledikleri bir görev zinciri tasarlıyorlar. Bütün bu ateşli silah işi oyuna ihanetken görev zincirinin baş kötüsünü de harcamayı başarıyorlar. Hikaye anlamında sürekli bir şeyler vaat edip yapabilecekleri en kötü işi yapacaklarına hiç yapmasalar bu kadar koymayacak. Silahı elime direkt ver bak, tedarikçi bura desin, bu kadar gömmem. Yine gömerim ama bu kadar umurumda olmaz. Almam olur biter yani. Eşli oyun deneyimi o kadar yıkıcı bir deneyim ki sürekli bir oyun hatasıyla karşılaşacaksın diye korktuğun bambaşka bir korku oyununa dönüşüyor. Etkileşime girmen gereken noktada lütfen bekle yazarak kilitlenmiyor mu? Yükleme ekranında siyah ekranda kalıp Alt F4 attırmıyor mu? Duvarda örümcek adam gibi yapışıp sonra anlamsız düşme hasarından ölmüyor musun? Duvarın içinden geçmeler, haritadan düşmeler, keşfettiği noktalar keşfedilmemesi, dönmemesi, aman aman neler var yani. Sen kafana göre takıl kanka diyeceğim de abi dur bak, son bir şey unuttum. Abi şu tipsiz lavana yeni bir skin getirmişler, Allah sizden razı olsun. Dying Light The Beast 22 Ağustos'ta çıkacak. Ancak benim umutlarım çok da yüksek değil. İlk önce zombi modunda geliştirmeler göremedik. Geliştirmiş olsalardı fragmanda gösterirlerdi diye düşünüyorum. Çünkü bu adamlar bunu yapıyorlar. E3 zamanında Dying Light 2'nin ortaları diyerek finaldeki görevi göstermişlerdi mesela. Onun dışında oyunun fiyatı da $60. Yani oyuna karşı acımasız olmakta %100 fayda var. Twitter'dan baş geliştirici olan Simon Smektala'ya oyunun fiyatını sordum. Kendisi de 37 saatlik sıradaki AAA oyunları olduklarını söyledi. Kararsızım. Umarım yanılıyorum ve taş gibi bir oyun çıkartırlar.